Herkese merhaba arkadaşlar. E-Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Dün bildiğiniz üzere arkadaşlar hediye oyuncular verilecek. Onların incelemesini yapacağız arkadaşlar. Hangisini almak daha mantıklı? Onun videosunu çekiyorum şu an arkadaşlar. Hemen oyunculara bir bakalım önce. Burada eğer forvetiniz eksikse arkadaşlar Batista ve Michael Owen bende var. İkisi de iyi. Sevdiğim kartlar arkadaşlar. Ben zaten ikisini de almayacağım. Burada Batistuta golcü içgüdüsü olarak gelmiş özelliği. Michael Owen 84 104 oluyor arkadaşlar. Batistuta 105 oluyor. Onlara bakacağız birazdan. Bu da golcü içgüdüsü. Nakata var. 10 numara eksikliğiniz varsa arkadaşlar ortalama bir kart ama iş görür. Defansta bir eksiğiniz varsa arkadaşlar Van Buiten'in bu kartı da çok güzel bir kart aslında. O kadar kötü değil. Defansif özellikleri çok iyi. Havadan top kaybetmez ama yandan sıkıntı yaşayabilir hızlı birine karşı. Otto'da sağ bek. Sağ bekte de sıkıntınız varsa. Neyse hepsine zaten bakınca anlayacaksınız arkadaşlar. Otto'yu da almayın dediğim 3 tane kart var arkadaşlar. Juli, Bergkamp ve Abiati'yi almayabilirsiniz. Hatta Bergkamp'ı hiç almayın arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir kart olmuş. 100 seviyede kalıyor. Hemen bunların bir incelemesine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Batistuta'nın özelliklerine bakalım. Golcü içgüdüsü bastım ve menajerde Inzaghi'ye aldım arkadaşlar. 105 oluyor. Hız hızlanması 91-93. Şut gücü 95. Bitiricilik 95. Yani adam karşıya da sıkıntı yaşatmayacak bir forvet arkadaşlar. Hızı da gayet iyi. Owen kadar araya kaçtı mı? O çok test edemedim arkadaşlar. Owen daha iyi araya kaçabiliyor. Çok istediğiniz bir forvet. Batistuta veya Owen'ı alırsanız forvet sorununuz çözülebilir arkadaşlar. Ama e-futbolun da şöyle bir kanunu vardır arkadaşlar. Bedava verdiği kart hiçbir zaman en iyisi olmaz. Bunu da yazın bir kenara. Batistuta'nın ofansif farkındalığı 97. Top kontrolü ve top sürme hızları biraz düşük arkadaşlar. Sıçraması 83. Teması 86, teması iyiymiş. 26 yaş hali Batistuta'da güzel bir karttır. İşinizi görecektir arkadaşlar. Gerçekten kötüyse forvet attınız. Bu adam ilaç olabilir. Owen'a geçelim arkadaşlar. Michael Owen'a da golcü içgüdüsü ve Simone Inzaghi ile 104 oldu. 104 başkasıyla da olacaktır arkadaşlar. Şöyle bakalım. Xabi Alonso'nun tek güçlendirisinde de oluyordu galiba arkadaşlar. Olmuyor muymuş? Şut bassak. Galiba bunun bir özel ayarı vardı arkadaşlar. Bu Xabi Alonso'da da 104 oluyordu. 104 olarak özelliklerine bakalım. Ofansif farkındalığı 95. Bitiricilik 97. Bak bitiriciliği muazzam. Hız hızlanması 91'e 97. Şut gücüne birazcık 90 falan yaparsanız güzel olacaktır arkadaşlar. Dengesi 93. Bence güzel kart. Ben bunu bayağı ekmeğini yedim arkadaşlar. Ama Gareth Bale'ı alınca ben onu forvette kullanmaya başladım. Michael Owen'ın da pabucu dama atıldı biraz bende. Güzel bir kart. Bu adamla da çoğu kez maçı kazandığımı bilirim. İngiltere milli takımını seçerim bazen. Bu adama güvenirim çünkü. Michael Owen'ı da alabilirsiniz arkadaşlar. Buna da bir tik atabiliriz. Hidetoshi Nakata. Nakata 10 numara olarak gelmiş arkadaşlar. Ofansif orta saha. Top kontrolü 93. Top sürme hızı 95. Sıkı top tutması 97. Alçaktan pası 91. Hızı 88. Hızlanması 90. Golcü içgüdüsü bastım arkadaşlar. Çünkü 10 numaralarımızın da şutuna ihtiyacımız var. Şut gücü 88. Bitiriciliği 84. Aslında 10 numaraya göre berbat da bir kart değil arkadaşlar. Yani daha iyi 10 numaralarınız vardır büyük ihtimal. Yoksa bunu alabilirsiniz ama dediğim gibi golcüler daha önemli arkadaşlar. Batistuta ve Owen'ınız yoksa öyle bir oyuncunuz onları tercih edebilirsiniz. Çünkü orta saha bir şekil halloluyor ama golcün kötüyse maç zindan olur yani. Çok süper bir kart da değil, ortalama bir kart değil. Ortalamanın biraz iyisi. Ben beğendim arkadaşlar. Kötü bir kart değil. Olsa oynatırım, yedekten alırım. Genelde orada Kaka'yı oynatıyorum. Yani büyük ihtimalle ben zaten paketten çıkmazsa Van Buiten'i almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü stoperimde bir tane yedeğim daha olsun. Nakata da bu şekilde. Nakata'ya da yarım tik atabiliriz arkadaşlar. Van Buiten'a geçtik arkadaşlar. Shaft'tan aşılmaz defans ve defans basmışım arkadaşlar. 103 oluyor. Defansif farkındalığı 97. Katılım 97. İkili mücadelesi 99. Agresiflik 92 mesela. Biraz stoperin agresifliğinin de artması gerektiği taraftarıyım. Kafasız 91. Kornerlerde çok işinize yarayacaktır. 1.97'lik
metrelik bir kule arkadaşlar. 32 yaş hali gelmiş. 32 yaşında iyi miydi bilmiyorum galiba. İyi zamanlarını hangi yaşta onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Sıçraması 95 arkadaşlar. Fiziksel teması da 94. Burayı da aşılmaz defans yapsak mesela ne oluyor? Hızlanması düştü mesela. Hızlanması düştü. Defans basarsak sanki daha iyi arkadaşlar. Yo, defans da buradan düşürdü. Tamam. İki şekilde de kabul arkadaşlar. Eğer stoperde cidden sıkıntı yaşıyorsanız ama yanında da bir tane hızlı bir oyuncunuz olsun arkadaşlar. Çünkü adamı arkaya kaçırırsa Van Buiten'in yetişmesi biraz zor gibi gözüküyor. Buna da yarım tik atabiliriz. Ama defansif özellikleri cidden güzel. Kornerde de iyi kafa topu indirebilir size arkadaşlar. Otto'ya geçecek olursak arkadaşlar belki sağ bekleriniz iyidir arkadaşlar. Alınır mı bilmiyorum. Şöyle baktığımda hızı 95, dayanıklılığı 101 ve ikili mücadelesi 91. Defans özellikleri de kötü değil. Tabi sağ bek bu adam. Yani yine iyi defansif özellikleri de. Sağ bekte cidden çok sıkıntı yaşıyorsanız yani orada böyle renkli kart falan trend kart kullanıyorsanız böyle bir show time'ınız epic'iniz yoksa alabilirsiniz. Ama umarım buradan çoğunu çıkarabilirsiniz 30 açılımda. Hepsini biriktirip açacağım arkadaşlar, ben de öyle. Hepsini biriktirip açarsanız daha şanslı olursunuz diye bence Konami biraz utanır verir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu haftalık 7 aldık. Bakacağız onlara da. Hepsi biriktirdiğinde toplu güzel bir açılım olacak benim için de. Massimo Otto da bu şekilde sağ bek için yarım tik atılabilir arkadaşlar. Son 3 kart arkadaşlar. Ludovic Giuli. Giuli'nin gezici kanadı bu. Çeviklik basmışım arkadaşlar. Çeviklikte 102 mesela. Bu adam golcü içgüdüsü 101'e düşürür mü? Yok. Golcü içgüdüsü de oldu. 102'de kalabilir golcü içgüdüsünde. Güzel. Top kontrolü 96. Top sürme hızı 99. Sıkı top tutması 98. Hızlanması 87'ye 99. Bak hızlanması iyiymiş. Dengesi 96. Yani daha iyi sağ kanatlarınız vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence bu adamı da almasanız da olur arkadaşlar. Dediğim gibi Owen, hatta Owen'ı bile Batistuta'dan daha fazla tutabilirim. Owen cidden iyi bir kart. Bu adam biraz oyunda çok hızlı yani yapılıyor. Batistuta'da alırsanız tabii ki mantıklı bir karar. İkisi de iyi bir futbolcu. Giuli de bu şekilde arkadaşlar. Siz eğer kimleri almak istiyorsanız onları yoruma yazın arkadaşlar. Yorumda tartışırız. İyi olur. Kimleri çıkarttıysanız onu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Abbiati'ye geçelim arkadaşlar. Yani biraz kaleci özellikleri 97, yakalaması 88, savuşturması 93, refleks 88, uzanması 90. Bunu biraz şöyle şuradan kıssak mesela ne olur? Kaleci 3'e bassak, şuradan da biraz 11'e düşürsek oluyor mu böyle? Burası bu şekilde de 102 oldu arkadaşlar. Çıkarsanız tabii kullanabilirsiniz ama hakkınızı bundan yana kullanmayın arkadaşlar. Yani seçeceğiniz bu oyuncular şurada ilk 3 olabilir. Van Buiten de olabilir. Hadi Otto'yu da sayabilirim. Genelde Batistuta ve Owen'ı alacaktır çoğu kişi. Çünkü herkesin iyi forvetleri yok maalesef. Özellikleri bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi Abbiati'yi seçmeyin. Çıkarsa kullanırsınız. Zaten penaltıda da orada kaleci var Barcelona'nın. Bu da bu 1.91 arkadaşlar. Çok uzun bir kaleci değil. Evet, en son futbolcumuz Bergkamp'a geçelim arkadaşlar. Top kontrolü 98. Top sürme hızı 92. Sıkı top tutması 93 ve diğer özellikler yeşil maalesef. Almayın, aldırmayın arkadaşlar. Buna çarpı atabiliriz. Gerçekten Bergkamp'ın en kötü kartı olabilir arkadaşlar ya. En kötüsü büyük ihtimal. Yani bu adamı almayın. Tartışmaya bile kapalı arkadaşlar. Seçmeyin. Çıkarsa oynatırsınız tabii ki. Şansınıza çıkarsa oynatın. İlla ki iş görecektir gizli forvette 10 numarada. Ama kendiniz seçmeyin. Giuli'yi, Abbiati'yi ve Bergkamp'ı seçmeyin. Otto'yu da seçmeyin arkadaşlar. İlla önceden bir sağ bek. Zamanda bir Arsenal Showtime bedava vermişlerdi. Onu kullanın arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu üçlüden Nakata'yı bile kullanmayabilirsiniz. Batistuta ve Owen'ı seçmeye özen gösterin. Tabii ikisi sizde varsa hangisi sizin işinize geliyorsa onu alabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.